Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bu dersimizde CX Programmer'da simülasyon yapma işlemini birlikte göreceğiz. Ve yazdığımız programın faktörü IO'da nasıl simüle edebileceğimize bu derste birlikte bakacağız arkadaşlar. Arasındaki haberleşmeyi ise OPC Server aracılığıyla gerçekleştireceğiz. CX Programmer, Omron PLC'ler için bir programlama arayüzü arkadaşlar. Factor.io ise yazdığımız programı simüle edebileceğimiz bir arayüz. CX OPC Server ise CX Programmer için dataların haberleşmesi için bir OPC protokolü arkadaşlar. Öncelikle CX Programmer arayüzünü açıyoruz. File kısmından New diyerek yeni bir proje oluşturuyoruz arkadaşlar. Projenin ismini belirlediğimiz kısma burada PS dedim arkadaşlar. Daha sonra Device Type kısmında CPU'nun modelini seçiyoruz. Biz faktörü IO ile simülasyon işlemi yapacağımız için bunu destekleyen CP1H modelini seçiyorum arkadaşlar. Fiziksel bir CPU'ya sahipseniz burada sahip olduğunuz CPU'yu yine seçebilirsiniz. Biz simülasyon üzerinde çalışacağımız için ben CP1H modelini seçtim. Daha sonra bunun ayarlar kısmında herhangi bir değişiklik yapmamıza gerek yok arkadaşlar. Network tip kısmında simülasyon işlemini destekleyen protokol controller link arkadaşlar. O yüzden bunu seçiyorum. Bunun ayarlar kısmında önemli olan kısım istasyon adresinin belirlediğimiz kısım arkadaşlar. Ben buraya 10 olarak belirledim. Evet, bu şekilde arayüzümüzü açıyoruz arkadaşlar. Faktörü IO'da simüle etmek üzere küçük bir program yazalım isterseniz. Üst tarafta kullanabileceğimiz kontakların kısa yolları mevcut arkadaşlar. Öncelikle açık bir kontak alalım. CX Programmer'da fiziksel giriş adreslerimiz 0.00'dan başlıyor. O yüzden ilk adresimiz 0.00 olarak belirledim. Açıklamasına ise start diyebiliriz arkadaşlar. Daha sonra kapalı bir kontak alıyorum. Yine buna da 0.01 adresini verebiliriz. Açıklamasına ise stop diyebiliriz arkadaşlar. Evet, faktörü IO'da simüle etmek üzere bir band çıkışı tanımlayabiliriz arkadaşlar. Onun için bir coil çıkışını alıyorum. Fiziksel çıkış adreslerimiz ise 100.00'dan başlıyor arkadaşlar. O yüzden bu adresi belirledim. İsmi neyse band diyebiliriz arkadaşlar. Evet. Daha sonra mühürleme işlemi için start'a paralel olarak çıkışımızın açık kontağını yazabiliriz arkadaşlar. 100.00 dedim. Band çıkışımı start'a paralel olarak bu şekilde tanımladım arkadaşlar. Daha sonra band çıkışım aktifse yeşil bir lamba yakabilirim Factor.io'da. O yüzden açık bir kontağı tekrardan alıyorum. Ve 100.00 yani band çıkışımı buraya tanımlıyorum arkadaşlar. Bantım çalışıyorsa 100.00'ım aktifse dedim. Yeni bir çıkış tanımlıyorum. Buna da 100.01 diyebilirim. İsmi neyse green lamp olarak belirleyebilirim arkadaşlar. Yeşil bir lamba yanması için. Evet. Bantım çalışmıyorsa yani çıkışım aktif değilse ise kırmızı bir lambayı yakabilirim. O yüzden kapalı bir kontak alıyorum. Yine buna da 100.00 yani bant çıkışımı tanımladım. Eğer bant çıkışım aktif değilse yeni bir çıkış tanımlıyorum. Buna da 100.02 dedim. İsmi neyse red lamp diyebilirim arkadaşlar. Evet. Bant çıkışım aktif değilse de Factor.io'da da kırmızı bir lambayı bu şekilde yaktırabilirim. Evet, bunu yaptıktan sonra üst tarafta program sekmesinde compile diyerek projeyi derleyebiliyorum arkadaşlar. Burada output penceremde herhangi bir hata olup olmadığını bu şekilde görebiliyorum. Evet, herhangi bir hatamız yok arkadaşlar. Daha sonra simülasyon sekmesinde work online simülatör diyerek simülasyonu çalıştırabiliyoruz. Sanal bir CPU'ya program yükleyerek bu şekilde simülasyon işlemini gerçekleştirebiliyoruz arkadaşlar.
Evet, bunu yaptıktan sonra oluşturduğumuz etiketleri Factory.io'da kullanmak üzere bu etiketleri OPC Server'a tanımlamamız gerekiyor. O yüzden CX OPC Server arayüzümü açıyorum arkadaşlar. Açtıktan sonra aşağıda ikonuna sağ tıklayarak bunu açmam gerekiyor. Burada oluşturacağımız CX OPC klasörünü tanımlamamız gerekiyor. O yüzden new diyerek yeni bir OPC Server klasörünü buraya oluşturuyorum. Yine PLC diyebilirim. Kaydet dedim. Evet, burada C klasörünün altına PLC adında bir dosya tanımladı arkadaşlar. CX OPC dosyası. Edit Project diyerek bunun düzenleme sayfasını açabiliyorum. Sol tarafta Device kısmında Properties yerine geliyorum arkadaşlar. Burada CPU'mu tanımlamam gerekiyor öncelikle et diyerek. Evet, şu an ekleyemiyorum. Tekrardan isterseniz şuradan CX'i kapatıp tekrardan bir açmayı deneyelim. Evet, burada tekrardan CX OPC server'ımı açıyorum. Open diyerek daha önce oluşturduğumuz PLC dosyasını tekrardan seçiyorum. Edit Project dedim arkadaşlar. Evet, sol tarafta Device kısmının Properties'ine geliyorum. Burada add diyerek yeni bir CPU tanımlamam gerekiyor. İsmine yine projemizde aynı olması için PLC diyebiliriz arkadaşlar. Evet, bu şekilde CPU'mu tanımladım. Bu CPU'mu sağ tıklayıp ayarlarına bakmam gerekiyor arkadaşlar. Burada ismini belirledik. Daha sonra CPU'nun tipi CX Programmer'da seçtiğimiz CP1H'tı. O yüzden burada da CP1H'ı seçmem gerekiyor. Sonra network tipini de simülasyon için gerekli olan controller linki aynı şekilde seçiyorum arkadaşlar. Bunun ayarlar kısmında yine istasyon kısmı var gördüğünüz gibi. CX Programmer'da belirlediğimiz istasyon adresiyle aynı olması önemli arkadaşlar. O yüzden buna da CX Programmer'da belirlediğim adresi bu şekilde yazıyorum. Evet, şu an CPU'mu tanımladım arkadaşlar. Daha sonra device'ın altında point kısmında etiketlerimi tanımlamak üzere yeni bir grup oluşturmam gerekiyor arkadaşlar. Bu grubun ismi de Factory.io'da önemli arkadaşlar. O yüzden buna PLC diyebiliriz yine. Evet, yeni bir etiket grubu oluşturdum. Bunun içine girerek etiketlerimi tek tek tanımlamam gerekiyor. Evet, burada point dediğimiz her bir etiketi tanımladığımız kısım arkadaşlar. İlk belirlediğimiz etiket start adresiydi. O yüzden name kısmına start dedim. Fiziksel kısmından tanımlı olduğu CPU'yu seçiyorum ve fiziksel adresini yazıyorum arkadaşlar. 0.00 olarak belirlemiştik. Ve data tipi de 1 bitti. O yüzden bit seçiyorum. Burada bunu seçmeme gerek yok. OK diyorum. Evet, şu an start etiketimi tanımladım. Daha sonra yeni bir point tanımlıyorum. Buna da stop diyorum arkadaşlar. Fiziksel adres kısmına da yine PLC CPU'sundan 0.01 PLC'de belirlediğimiz fiziksel adresini bu şekilde yazıyorum. Evet, bu şekilde girişlerimi belirledim arkadaşlar. 2 tane girişim ve 3 tane de çıkışım vardı. Band, green lamp ve red lamp. 3 tane çıkışımı da yine tanımlamam gerekiyor. O yüzden yeni bir point ekliyorum. İlki band çıkışımdı. Fiziksel adresi de 100.00'da arkadaşlar. Data tipi de yine bit arkadaşlar. O yüzden bunları seçiyorum. Evet, daha sonra yeni bir point tanımlıyoruz. Buna da green lamp demiştik. Evet, green lamp olarak seçtim arkadaşlar. Fiziksel adresi de 100.01'di. Yine data tipi de bit arkadaşlar. Evet, son olarak red lamp etiketim vardı. Onun ismini de bu şekilde yazıyorum. Fiziksel adresini de 100.02 olarak belirlemiştik. Data tipi de bitti arkadaşlar. Evet, bu şekilde gördüğünüz gibi 2 tane giriş, 3 tane çıkış olmak üzere 5 etiketimi CX OPC Server'a tanımlamış oldum. Evet, buradaki işlemimiz de bu şekilde bitmiş oldu arkadaşlar.
Buna apply OK diyerek evet. Şimdi Factor.io'da simülasyon yapmak üzere Factor.io'muzu buradan açabiliriz arkadaşlar. Evet, Factor.io arayüzümüz açıldı arkadaşlar. Arayüzümüz. Sol tarafta New diyerek yeni bir proje oluşturalım. 5 tane etiketimizi yine burada da simüle etmek üzere görsel olarak tanımlamamız gerekiyor. Sağ tarafta bir tane pano üzerine butonlarımızı yerleştirebiliriz arkadaşlar. O yüzden şöyle bir pano alıyorum. Ve şu şekilde biraz yukarıya çektim. Şuradan daha güzel görükmesi açısından. Evet. Bizim bir tane start butonumuz vardı arkadaşlar. Start butonunu panonun üstüne bu şekilde yerleştirebiliriz. Daha sonra stop butonumuz vardı. Bunu da kırmızı renkli butonu bu şekilde stop butonu olarak seçebiliriz arkadaşlar. Şuradan bakarsak evet güzel duruyor. Daha sonra bizim kırmızı ve yeşil lambamız vardı. Onu da bu görseliyle simüle edebiliriz arkadaşlar. Bunu da panomuzun üstüne şu şekilde yerleştirelim. Evet. Daha sonra bizim bir bant çıkışımız vardı. Onu da ekipman kısmından bakalım. Evet, şurada 6 metrelik bir bant ekipmanı mevcut arkadaşlar. Evet, bantımızı da bu şekilde simüle edebiliriz. Daha sonra bantın hareketini görmek açısından ürünlerin çıktığı bir sembol koyabiliriz arkadaşlar. Evet. Şuraya bantımızın girişine ürünlerimizin çıktığı bir ekipmanı yerleştirdim. Bantın sonuna ise ürünlerin kaybolduğu bir ekipmanı yerleştirelim. Evet. Bu şekilde CX Programmer'da yazdığımız bütün etiketleri simüle edebileceğimiz bir simülasyon ortamını gerçekleştirdik. Şimdi yapmamız gereken işlem arkadaşlar sol tarafta file kısmından drivers kısmına gelmek. Burada CX Office'deki tanımladığımız etiketleri buraya upload etmek arkadaşlar. Burada üst tarafta haberleşebileceği CPU modelleri var arkadaşlar. Biz CX OPC'yi kullandığımız için burada OPC Client Data Access'ı seçiyoruz. Evet, bunu seçtikten sonra sağ üst tarafta konfigürasyon kısmında burada bizim haberleşeceğimiz CX OPC server'ı seçmemiz gerekiyor. Şu an bunu bulma işlemini gerçekleştiriyor arkadaşlar. Evet. Burada CX OPC server'daki etiketlerimizi çekebilmek için arkadaşlar Omron Open Data Server'ı seçmemiz gerekiyor. Daha sonra CX OPC server'da etiketlerimizin tanımlı olduğu grubumuzun ismi vardı arkadaşlar. PLC ismini vermiştik. O klasörümüzün ismini buraya bu şekilde yazmamız gerekiyor. Daha sonra Browse Items dediğimiz zaman etiketlerimizi Factor.io'ya çekmiş olacaktır. Evet, geri geldim. Gördüğünüz gibi sağ üst tarafta disconnect diyor. Yani şu an CX OPC server'a bağlı olduğumuzu bu şekilde anlayabiliriz. Ve etiketlerimiz burada gördüğünüz gibi geldi. Band, Green Lamp, Red Lamp, Start ve Stop olarak 5 tane etiketim bu şekilde gelmiş oldu. Sol tarafta Factor.io'da tanımlamış olduğum inputlarım var. Start butonunu tanımlamıştık. Bu CX OPC server'daki ismi Start'tı arkadaşlar. O yüzden bu şekilde eşleştiriyorum. Daha sonra Stop butonumuz vardı. Bunu da Stop ile eşleştirdim. Sağ tarafta ise Factor.io'daki tanımladığımız çıkışlarımız var. Band tanımlamıştık. Bunu CX OPC server'daki band ile eşleştiriyorum. Daha sonra kırmızı lambamız vardı. Bunu da red lamp ile eşleştirdik. Ve son olarak yeşil lambamızı da green lamp ile eşleştiriyorum. Evet, bu şekilde 5 tane etiketimi Factor.io'da eşleştirmiş oldum arkadaşlar. Daha sonra geri geliyorum. Üst tarafta
Run modu alarak simülasyonumu çalıştırabiliyorum arkadaşlar. Evet, şöyle yakınlaşırsak gördüğünüz gibi şu an kırmızı lambamız yanıyor. Bantımız çalışmadığı için. Burada CX Programmer'daki simülasyonumuzu da açarsak daha anlaşılır bir şekilde görebiliriz arkadaşlar. Şunu da küçültelim. Bir de Factor.io'da stop butonumuz kapalı kontak olduğu için bizim CX Programmer'da bu stop butonunu açık kontağa çevirmemiz gerekiyor arkadaşlar. O detayı atlamışız. Onu da hızlıca yapalım. Şu şekilde stop butonunu açık kontağa çevirelim. Ve tekrardan simülasyonumu başlatıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi şu an stop butonum kapalı kontak olduğu için Factor.io'da şu an simülasyonda çalıştığı için bura enerjili olarak geldi. Evet, şu an bantım çalışmadığı için CX Programmer'da da 100.02 yani lamp çıkışım aktif. Factor.io'da da gördüğünüz gibi kırmızı lambam yanıyor. Factor.io'da start butonuna bastığım zaman gördüğünüz gibi start butonuna bastım. Stop'a da basılmadığı için bantım aktif duruma geldi ve mühürleme yaptığımız için starttan elimi çeksem dahi çalışmaya devam ediyor ve lambam da yeşil lambaya geçti. Yeşil lambam bu şekilde aktif duruma geldi arkadaşlar. Evet, stop butonuna basarsam ise bu şekilde bantım durdu ve lambam da kırmızıya geçti arkadaşlar. Evet, bu şekilde CX Programmer'da simülasyon gerçekleştirmeyi ve bunu Factor.io'da simüle etmeyi bu dersimizde birlikte görmüş olduk arkadaşlar. İsterseniz bu dersimizi burada bitirelim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.